Ececiğim, bizim bir hayalimiz vardı. Günün birinde mutlaka bir kruz gemisine binmek istiyorduk. Ve bu hayalimizi gerçekleştirdik. Kruz gemisiyle ilgili konuşmak istiyorum seninle. Kruz gemisini en başından itibaren anlatalım mı? Ne dersin? Tabii ki anlatalım. Mutlaka içinizde merak edenler vardır. Gitmeden önce çok araştırma yaptık. Bu konular hakkında, Amerika yolculuğu hakkında falan çok fazla böyle videoya rastlamadık. Bundan zaten çekelim dedik hani. Ya zaten oraya giden belli bir kesim var. Adamlar belki de 10. kez biniyor kruz gemisine. Hiç umursamıyorlar bile. Dünyanın her yerini gezmişler. Ama bizim gibi ilk defa bu kruz gemisine binenler için, ilk defa deneyimleyecekler için biz onları anlatıyoruz. Eğer zaten bu işleri bilenler varsa buradan bizi izlemeye devam etmeyebilir arkadaşlar yani. Biz bilmeyenler için anlatıyoruz. Evet. Bunu atlamayalım. Ve şimdi kruz gemisini gördük dışarıdan. Hı hı. Ve kruz gemisine hemen girebildik mi? Tabii ki giremedik. Çünkü orada da bir takım kontroller vardı. En önemlisi de sağlık kontrolüydü. Tabii ki bunu yapmaları da gerekiyor bence. Çünkü yüzlerce insan biniyor gemiye. Hani bir hastalığı falan var mı diye o anki mide bulantısı, kusma falan varsa onları bile soruyor. Bu da İngilizce bir form dolduruyorsunuz. Bayağı şu kadar falan bir form dolduruyorsunuz. İşlemlerimiz oldu falan. Bize bir tane kimlik kartı verdiler. Gemiye giriş kartı. Onu göstereceğim size. Göstereyim. Evet. İşte bu gemiye biniş kartımız. Bunsuz gemiden çıkamıyorsunuz, gemiye giremiyorsunuz. Uluslararası gemiye binerken, kruz gemilerine binerken bir 10 dakikalık bir tatbikat mutlaka yaptırılıyormuş. Neyse bize oda anahtarlarımızı işte kart şeklinde verdiler. Böyle bir kart veriyorlar. Bu kartla birlikte giriş yapıyorsunuz odalarınıza falan. Biz odamızı aldık. Makul fiyatlı olanını aldık. Ufak bir oda, böyle küçücük bir odaydı. Odayı anlat istersen. Oda küçüktü ama güzeldi yani. Kullanışlıydı. Evet. Pencere yoktu. Ama zaten çok da odada vakit geçirmiyorsunuz yani. Bütün gün zaten gemide bir sürü aktiviteler oluyor. Ya odayı yatmak için kullandığınız için bence çok da önemi yok. Bir abimiz vardı. Balkonlu odayı almış. 2000 lira fark vererek. Onun bir amacı var. O da sigara içebilmek istiyor. Ben balkonda sigara içiyorum. Yani mantıklı mı? Kendince mantıklı ama biz sigara kullanmadığımız için benim için mantıksız. Eğer ben denizi görmek istiyorsam zaten odadan çıkınca 2 dakika içinde herhangi bir deniz kenarında buluyorsun kendini bakarken gemiden böyle. Yani o yüzden biz makul olan fiyatı seçtik. Siz de eğer geçerli bir sebebiniz yoksa boş yere 2000 lira fazladan vermeyin derim ben. Hı hı. Her şey açık büfe olan bir yer var kruz gemilerinde. Bu gittiğiniz tura göre değişir büyük ihtimalle. Bizim bulunduğumuz o bölgenin yemekleri olan bir açık büfeydi. Yemekleri bize hitap etmiyor. Baştan ben sonra ki her şeyi yiyebilen bir insan olarak kendimi görüyordum. Fakat öyle değilmiş. Ben zaten her şeyi yiyemeyen bir insan olarak en büyük zaten çekindiğimiz şeydi. Ece burada normalde hiçbir şey yiyemeyen bir dışarıda birisi. Et falan yiyemiyorum. Orada da tabii ki hep domuz eti ağırlıklı. Gemide çıkan şeyler ve inanılmaz ağır bir koku var çünkü soya yağı kullanıyorlarmış. İnanılmaz. Bunu da sonra öğrendik. Bir koku. Kokudan böyle aman Allah'ım yani. Ya biz 2. 3. günden artık o bölmeden öyle bir yer ki o yerden geçip havuz kısmına gidebiliyorsun. Artık geçememeye başladık yani böyle bu şekilde artık burnumuzu falan tıkıyoruz falan bizim oradan geçerken. Hitap etmiyor. Aynen kesinlikle. Bir de şansımızda mutfak şefi Türk. Evet, Zafer Bey, Zafer Dal. Aynen. Bizi izliyorsa gerçekten bizimle inanılmaz ilgilendi. Müthiş bir insan, çok donanımlı bir insan. Turun şöyle bir güzelliği vardı bizim açımızdan. Akşam yemekleri için bize alakart restoranı ayarlamışlar. Orası güzeldi. Çok güzeldi. Ya orada kendinizi özel hissediyorsunuz. Garsonlar geliyor. Zaten belli bir kıyafet giymediğiniz takdirde oraya almıyorlar. Özel şık giyiniyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. Orada menüler geliyor. Her akşam farklı yemek, her akşam farklı bir tatlı çeşitleri. Oradan seçiyorsunuz, geliyor. Oradan çok memnun kaldım. Herkes de zaten memnun kalmayan da yoktur. Ben bir şey daha söylemek istiyorum burada. Arkadaşlar gemide buz gibi. Ya bir değişik bir şey var bu Amerikalılar. Gemide çok soğuktu, inanılmaz soğuktu. Klimayı
18 derece mi ne ayarlıyorlarmış ya arkadaş, bunun bir ayarı vardır yani. 23 derece ayarlarsın, ortam güzel olur değil mi? 20 yap ya da. 20. Biz normalde mesela dışarıda gayet iyi kısa kollularla falan takılıyorsun. Abi geminin içine adımını attığın andan itibaren kapalı bir alana, yani klimaların olduğu bir alana adım attığın andan itibaren titremeye başlıyorsun. Ya şimdi Koçeri'nde de bize alakart restorana işte herkes çok güzel giyinip gidiyor falan dedi ama ben yani böyle giyinebildim hep çünkü dondum. Dondum yani. Klima Kötü. olayı gerçekten berbat. Olumsuz. Şansımıza fırtına zamanında gittik. Ya biz Evet. gitmeden bir hafta önce Dorian kasırgası vardı bu Evet. Bahamalarda. Bizim turumuz bu arada Bahamalar turuydu. Evet, bu tarihin en büyük fırtınası Dorian kasırgası. Alt üst etti oraları böyle şeydi. Biz haberleri seyrediyoruz. Daha gitmemize 5 gün falan var. Heyecanlıyız böyle, aman işte gideceğiz falan edeceğiz. Benim Ece'nin erkek kardeşi abi dedi, gülüyor böyle kahvaltıda, fotoğraf telefonu gösteriyor. Hayırdır falan, bir bakayım, baktım. Ya ben öyle şaka falan zannediyorum, caps falan. Abi bir baktık fırtına. Gerçekten varmış fırtına. İnsanlar ölüyor falan. Ya biz kara kara düşünüyoruz şimdi. Allah dedik yani uçakla gideceğiz oraya. Acaba ne karşılaşacağız? İşte Instagram'dan şeylere bakıyoruz. Twitter'dan neler var neler yok bakıyoruz. Yıkılıyor ortalık. Ya bildiğin kasırga var ya. Orada biz işte denize gireceğiz hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. Gideceğiz oraya, fırtına akut gibi. Yani resmen gidiyoruz. Bahamalara yardıma gidiyormuşuz gibi. Ya biz Türkiye'den geldik sizi kurtarmaya der gibi. Biz gittik. İlk 2 gün falan böyle 10 numara, hiçbir şey yok. Süper hava. Ondan sonra Geliyor. tam Bahamalarda bir adaya uğradı bir gün. İkinci gün işte o Bahamalarda bir adaya daha uğrayacak. Kaptan bir anons İngilizce söylüyor. Biz de işte yarım yamalak kulak kabartıyoruz falan. Diyor ki işte arkadaşlar işte fırtına var. Biz fırtınadan kaçıyoruz. Yanaşamayacağız. O adaya yanaşamayacağız. Hayda, işte bütün gün boyunca denizde seyir halinde olacağız. Fırtınadan kaçıyoruz da okyanusun ortasındayız. Kara Atlas parçası gözükmüyor. okyanusundasınız ve tek bir kara parçası gözükmüyor. Gözükmüyor yani, yok Tam şeyde. zaten o anonsu yaptı. Çok komik bir şey de vardı bu anons olmadan önce. Yarım saat önce havuz kenarında bir müzik çalıyor, Titanic. Ya herkes birbirine espri yapıyor işte, tamam mı? Kaptana yer veriyor Titanic çalıyor falan. herhalde, kasırga olacak işte. Buzdağı da çıkar birazdan falan. Harbiden yarım saat sonra böyle bir anons gelince hepimizin benzi falan attı yani. Ne olacağız? Hemen aklına geliyor, Titanic geliyor. Zaten ayar vermişler orada Titanic müziğiyle bize. Yani dedim ne olacak? Neyse o dedi saat dedi 10'da dedi var dedi. Küçük bir fırtınaya yakalanacağız Küçük fırtınaya yakalanacağız dedi. Ben Odanızdan çıkmayın. Ben tabii dudaklar uçuk. Tabii. Ben o kadar korktum ki ben bittim yani. Ömrümden ömür gitti benim. Öyle bir Çok şey ki korktum. Ece İngilizceyi söktü. Kaptan İngilizce bir şeyler söylüyor. Artık değil yani. İngilizceyi söktü. Tamam diyor. Burada bunu dedi diyor. Kesin böyle olacak diyor falan. Harbiden de doğru ama İngilizceyi söktün yani. Söktüm orada. İnsan Can orada korkusu kalınca falan. valla yani. Aynen. Yani. Ondan sonra Allah'tan yakalanmadı. Biraz işte böyle. Çok da sarsmadı canım. O kadar Biraz inanılmaz sarstı. sarsmadı. İşte kişiye göre değişiyor. Biraz beni sarstı. Aynen. Ondan sonra işte normal seyrine devam etti. Ama sonra bir de bir ara dedi ya, belki Miami'ye bile dönemeyeceğiz dedi. Başka bir Küba'ya falan gidebiliriz. Şansımıza normalde bu turlar Küba çok yakın. Zaten gözüküyor yakın olduğu için. Küba'ya uğruyorlarmış böyle. 3-4 saatliğine Küba'ya uğruyorlarmış. Bu Küba ile aralarında işte bir sorun çıkıyor Amerikalıların. Bürokratik bir sorun. Aynen, o yüzden vazgeçmişler. Eğer o 3 ay öncesinde gitmiş olsaydı belki Küba Havana'yı da görmüş olacaktık, Evet. ama şansımıza denk gelmedi. Bu arada siz bu turu yapmak isterseniz mutlaka tarihlere dikkat edin. Bizim gibi tam böyle fırtına dönemini seçmeyin. Eylül ayı fırtına ayı. Evet. Ağustos, Eylül galiba. Aynen Ağustos, aynen. Eylül, O dönemler Ekim, fırtına ayı. Hani dönemi, kasırga ayı yani o burnumuzdan dönemlerde gelir yani. bu olaylar normal. sürekli bir yağmur var. Hani dışarı çıktığınızda da öyle. Mesela Bahamalara gittiğinizde de Key West'e falan gittik. Key West adasında da öyle bir indik, yağmur. Sürekli yağmur yağıyor, diniyor, güneş açıyor. Sonra 2 saat sonra tekrar yağmur oluyor falan.
Hani burnunuzdan gelir, hiç gerek yok Eylül-Ekim ayında gitmeye. Aynen. Böyle daha böyle burada kışken mesela gitmek daha mantıklı Şu anda aslında. mesela Ocak ayında, Şubat ayında bu dönemlerde Şu an çok giderseniz orada efsane. O zaman hiç böyle bizim gibi korkular yaşamak zorunda kalmazsınız. Yani önemli bir, beni en çok etkileyen bir yerden daha bahsedeceğim. Sabah saat 6'da kalktık ki okyanusta gün batımını seyredelim. Evet. Kalktık beraber Ece'yle Zaten beraber uyanıyorsunuz gittik. jet lag'dan. Böyle hava yeni böyle açılmak üzere. Güneşin doğuşu yavaş yavaş böyle yavaş çıktı. Ya bu benim hayatım boyunca unutamayacağım anlardan Biriydi, olarak benim de bende öyle. kaldı. Yani Hani ölmeden önce yapılacaklar listesi var ya, işte Atlas Okyanusu'nda sabah güneşin doğuşunu izlemek. kesinlikle. Şurada görebilirsiniz, belki şuraya koyarsın. Arkaya onu. koyacağım mı? Arkaya mı? Aynen. Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Yok, Konuyla her şey ilgili? rüya gibiydi gerçekten. Hepsi bir bütün olarak çok güzeldi. Paranız varsa, fırsatınız varsa, zamanınız varsa mutlaka bir kere de olsa kruz gemisine binmenizi tavsiye ediyorum. İnsana kendini özel hissettiriyorlar. Gerçekten. Ya bu hissi herkesin yaşamasını dilerim, tavsiye ederim. Arkadaşlar umarım programımızı beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa bu arada Alttan turla yorum alakalı yapın. falan alttan yorum yapabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırız. Atladığımız şeyler olmuş olabilir. Ve- Bunlar ilk aklımıza gelenlerdi. Abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz kanalımıza ve hala abone olmayanlar varsa tespit ediyoruz sizi. Evet, Gerçekten yani tespit şimdi ediyorum abone sizi. olun ki hani biz de böyle daha böyle başka şeyler Tabii çekelim canım falan yani. filan, biraz bize böyle motive olsun. Hani yeni başladık ya bu işe. Tabii Erkoç çift olarak daha Eksiklerimiz bizde falan neler varsa var yazın neler. ama yani bizde evet. Daha neler var bizde de bakalım. Sizi seviyoruz. Evet, Tamam. beğen. Hadi Beğen. görüşürüz bay bay.